değişimlerle hayatımızda büyük bir farklılık yaratacağız. Hastalıktan şifaya yolculuğu birlikte yöneteceğiz. Bunun için yapmamız gerekenleri konuşalım. Günlük rutinlerimizle hayatımızı nasıl şekillendireceğiz? Küçük, büyük planlama, bunların hesabını yapmadan bir günü nasıl yöneteceğiz? Şimdi size bunları aktaracağım. Bütün hastalarım bilir ki güne gözlerimizi açtığımızda strese de gözlerimizi açmaya ve bizi yoran, üzen şeyleri de düşünmeye başlıyoruz. Farkındalığa gözlerimizi açıyoruz aslında. O yüzden yatakta lavaboya dahi gitmeden hemen sakince tekrar gözlerimizi uyandığımızı fark ettikten sonra kapatarak burnumuzdan ciğerlerimizi dolduracak şekilde karnımızın öne gideceği şekilde akciğerleri doldurmalarını hastalarımda isterim. En az 10-16 nefes sakince burundan nefesimizi alabildiğimiz için teşekkür ederken attığı için kalbimize, aktığı için damarlarımıza, gördüğü için gözlerimize bekleyip mırıltıyla verirken duyduğu için kulaklarımıza, tuttuğu için elimize, yürüdüğü için ayaklarımıza, her bir doku ve organımıza önce güne başlamadan teşekkür etmeyi mutlak istiyorum. Çünkü aldık, verebilmemiz bir nimet. Verdik, boşalttık, alabilmemiz daha da büyük bir nimet. O yüzden bunların arasındaki orantıyı da biz belirliyoruz. Gün ışığına uyanmamız bizim için bir stresör aynı zamanda. Hayata gözlerimizi açıyoruz. İşte bu noktada ışıkla diyalogumuzu da yönetmek, gün ışığıyla uyumlu yaşamak, hani eskiden nasıl elektrik olmadığı dönemlerdeki gibi bizim elimizde. Oksitosin, melatonin salgısında gün ışığıyla diyalogumuz bedenimizdeki bütün işleyişin yürümesinde etkin olmaktadır. Gün ışığındaki o kırmızı gökyüzü tonlarıyla gün batımındaki kırmızı ışık tonları bizim için ilaç özelliği taşıyor. Doğal güneş ışığıyla vücudun algı sistemlerinin teması çok büyük önem taşımakta. Biz güneş gözlüğü kullandığımızda vücudumuza gece karanlık oldu, gün ışığını azaltarak bütün hormon sistemlerimize de şaşırtan sinyaller veriyoruz. Bu yüzden gün ışığının ultraviyole B'nin aktif olduğu coğrafyalarda döngüye göre öğlen dik geldiği saatlerde D vitamininin aktifleşmesi için 15-20 dakika tüm vücudun dokusunda, ciltten de D vitamininin aktifleştirilmesi için güneşlenmeyi yaşam rutinimizin bir parçası haline getirmemiz ve güneş gözlüğü kullanmadan gün ışığından direkt faydalanmamız. Tabii ki demiyorum ki en etkin, yakıcı saatlerde gün ışığında bulunun değil bu. Sadece gün ışığına uyumlu yaşamak için bizi bedenin aklını şaşırtan, bedenin saatini şaşırtan uygulamalardan koruyun. Yani gözlük kullanımı gibi direkt eğer göz doktorunuzun önerdiği aksi bir durum, bir operasyon ya da özel bir hastalığınız yoksa bu şekilde yönetmeniz büyük önem taşıyor. 100 trilyonluk mikrobiyom cumhuriyetimizin cumhurbaşkanı biziz. Ve
ağız içimizin mikrobiyomu bizim mikrobiyom cumhuriyetimizde günlük beslenmemizin başlangıcının kapısı oluyor ve veri girişi sağlıyor. Buradaki çoğalan sağlıksız, hastalık yapıcı olabilecek mikroorganizmaların bağırsak beslenme kanalına devam etmemesi için bütün hastalarımda özellikle dil sıyırmayı, kendilerine uygun piyasadan alabilecekleri dil üzerindeki oluşmuş olan tabakayı sıyırıp atmaları, 3-5 kez yapınca, 2-3 kez yapınca temizlemeleri. Sonrasında bir diş fırçalama, ağız içi mikrobiyomunu daha sağlıklı hale getirmeyi mutlak suretle öneriyorum. Dilimizi sıyırıp dişlerimizi fırçaladıktan sonra lenf odacıklarımız var. Bütün rüya iyileşsin ve hastalansın mı karar veren bağışıklık meşhur, bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız dediğimiz sistemi kodlayan lenf istasyonlarımız var. O yüzden kulak önü ve kulak arkası lenf istasyonlarımızı, zaten lenf sistemlerini anlattığım videomda da ayrıntılı var. Bir okşadıktan sonra 1 numaralı köprücük kemiği üstü, 2 numaralı boyun lenf nodlarımız, servikal dediğimiz, 3 numaralı köprücük kemiği altı, 4 koltuk altı, 5 batın, kasıklar 6 ve dizlerimizin arkası 7. Buraları hafif hafif okşadıktan sonra kuru fırçalama ya da tappingle uçtan bütün lenf akışı sol kirli kan taşıyan damarımızdan yine kalbe gider. Dolaşım bu şekilde gerçekleşir. O yüzden merkeze topluyoruz. Aynı şeyi bacaklarımız için, karnımız için yapıyoruz ve her nefeste aslında yaklaşık 18-20 kadar lenf nodunu etkin diyafram nefesi kullanarak akciğer bölgesindeki lenf nodlarının da düzgün hareket etmesini, akışta olmasını sağlıyoruz. Bunun sonrasında akciğerin yine etkin havalanmasını sağladıktan sonra secde hareketiyle akciğerin alt bölgesinin havalanmasını daha etkin yaparak vücudun bütün mobilizasyon sistemlerinde çalıştırmasını, bedenimizde lenf akışını uyarmayı sağlayabiliriz. Ayrıca kanımızın akışını bir derenin yatağında akışı gibi düşünürsek ve o derenin içindeki kan hücrelerinin akışında eritrosit dediğimizde oksijenleri taşıyan hücre organellerinin yapışıp kayıcı özellik taşımasını azaltan topraklanma da büyük önem taşıyor. Bu nedir? Bulabildiğiniz temiz bir toprağa asmak, biraz 10 dakika ila yarım saat gezinmek, bulduğunuz bir ağaca sarılmak, çimlerde oturmak, yuvarlanmak, vücudunuzun elektriksel yükünü, eritrositlerinizin zeta potansiyeline ulaşmasını, yani o yapış yapış rulo formasyonundan kurtulmasını sağlayıp daha iyi bir kan akışı sağlayıp sizin daha fazla şifalanmanızı fırsat sağlayacaktır. Yılda 2 kez değerlendirilecek kan değerleriniz, demirinizde eksiklik mi var, çinkonuz, bakırınız, vücudunuzdaki folatınız, B12'niz düzeyleri kontrol edilecek check-up değerlerinize göre doktorunuzun planladığı eksik değerlerin yerine konması, referans değerlerinin üst sınırına daha yakın olması büyük önem taşımaktadır. Eksik elemanla nasıl ki bir iş yeri çalışmazsa bedeninizde
eksik moleküllerle çalışmayı arıza olarak size bildirebilir. O yüzden bunları doktorunuzla koordinasyonlu bir şekilde tamamlayıp yerine koymak büyük önem taşıyor. Günlük kilograma 30 ila minimum 30, maksimum 50 mililitre miktarda kilo vermek istiyorsak miktarı 50'ye yaklaştırmamız, ama rutin beden işleyişi içinde günlük 30 mililitre kilograma su alımımız büyük önem taşıyor. Ölçmemiz bizim bu miktarı tamamlamamızda büyük önem taşıyor. Çünkü evet ben çok su içiyorum, ne kadar içiyorsun ölçmediğinde bilemiyorsun. O yüzden bir kapla hem yanımızda bulundurmamız açısından her an ulaşımının kolay olması, hem de miktarı kaç tane içtiğini hesaplamak adına ölçeklendirmeye büyük önem taşıyor. Bunun sonrasında yemeklerden yarım saat önce ve yemeklerden yarım saat sonra su alımını durdurarak mide asitinin konsantrasyonunu bozmamamız da büyük önem taşıyor. Çünkü mide asidinizin yeterli ve doğru pH'da olması sindirim ve bütün bağırsak sisteminin yönetiminde büyük önem taşıyor. O bakımdan yarım saat önce ve yarım saat sonrasında su almadığımızda bu pH'nın doğru konsantrasyonda olmasını bizim için sağlamış oluyor. Günümüze mutlaka bir egzersiz molaları katmalıyız. Nasıl ki küçük atıştırmalıklar gibi. Öncesinde triflo kullanımıyla, ardından yapacağımız oturma kalkma egzersizleri, soleus push-up olabilir, esneme, germe, küçük hareketler, masa başında ya da masadan kalkarak yapacağımız vücudu silkme, zıplama egzersizleri lenfatik akışımızı değiştirir. Ama günlük, haftada 2-3 gün günlük yarımşar saat ya da 1 saat yapabilirsek vücudumuza sağlayacağımız egzersizler, bir, yağ dokusunun azalmasını sağlıyor. 2, kas dokumuzdan salınan miyokinlerin artışını sağlıyor. Ki bu miyokinlerin en fazla bilineni, üzerinde çalışma yapılmış irisin adlı bir miyokinin akciğer sağlığı, kalp sağlığı, damar sağlığı ve şeker hastaları üzerinde, gece REM uykusu üzerindeki muazzam ve olumlu etkileri yapılan bilimsel yayınlarla tespit edilmiştir. Haftada 2 ya da 3 mümkünse yarımşar saatlik egzersizleri rutinimize almamız çok büyük önem taşıyor. Ama bunlardan biri ya da ikisi, eğer 3 yapabiliyorsak ikisi HIIT dediğimiz böyle kalp hızımızı arttırıcı, daha aktif, ara ara hızlanmalı egzersizler olursa büyük fayda sağlıyor. Genel olarak gökkuşağı renkli ve ışığı bedenimize aktaran bitki bazlı beslenmek, sağlıklı tohum gücünü içeren tohum gıdaların, tohum yağlarının, doymamış yağ asitlerinden zengin bir nevi psikobiyotik dediğimiz gıdaların bedenimize şifayı arttırdığı artık biliniyor. Ve eğer ki histamin duyarlılığımıza göre vücudumuzdaki 100 trilyon mikrobiyomu destekleyen sağlıklı mikroorganizmalardan zengin, yine dediğim gibi kişiye göre fermente gıdalar, eğer ki bir histamin duyarlılığı yoksa büyük şifa sağlayacaktır. Bunlarla beslenmemizi zenginleştirmemiz, dışarıdan almamız gereken, bedenimizde üretilemeyen, sentezi yapılamayan esansiyel amino asitlerden zengin beslenmemiz büyük önem taşıyor. Çünkü neden? Bir triptofanı dışarıdan aldığımızda mutluluk hormonu, hepimizin bildiği serotoninin oluşturulması artmaktadır. Serotonin, melatonin sentezi için ham madde sağlamaktadır. O yüzden pek çok molekül ve
amino asit bizim beslenmemizde bedenimize sağladığımız moleküller olarak bizi şifalandıracaktır. Tabii ki günlük rutinlerden bahsedip de uykudan bahsetmemek olmaz. Hepimizin bildiği uykunun en önemli salgısı melatonin ve bununla birlikte salınan oksitosinin vücudumuzdaki çok ileri çalışmalarla ışığı fark etmesi ve beyin merkezlerini aktive etmesi sempatik parasempatik sistemin çalışmasını düzenliyor. REM uykusunun vücudumuz için gerekliliği ve önemi her geçen gün artıyor. Bu yüzden ışıkla diyalogumuzu çok daha muazzam düzenlememiz gerekmekte. Hepimizin ellerindeki bu cep telefonu, dijital dünyanın mavi ışıkla vücuda verdiği elektromanyetik sinyallerin, Wi-Fi frekanslarının vücutta yarattığı DNA kırığı, oluşturma potansiyeli ve sistemlerin çalışmasına yapacağı olumsuz etkilerden korumak için de dijital uygulamaları kullanma süre ve sıklığımızı azaltmamız büyük önem taşıyor. Uyku saatimizi de öne çekerek mümkün olduğunca vakitli melatonin salınımımızı bozmayacak şekilde uyku planlaması yapmamız da sağlığımıza olumlu etkiler katacaktır. Az çok demeden kendi rutinlerinizi yavaş yavaş oluşturarak hayatınızın değişikliklerini yaratmak elinizde. Sizin bedeninizi şifalandırmak sizin katkınızla mümkün. Bunu lütfen fark edin. Ve bu rutinlerin en önemlisi nefesiniz 10 kat güçlüdür. Sevgiyle kalın.